Polis arabasına binmeye çalıştı manyak. Müslümanları sevmiyorlar. Ucuz falan olduğu için. Bak burada kadın mesela iğneyi ayağına vuruyor, bak gördün mü? Aa bak adam orada saç tıraşı oluyormuş lan, ben onu hiç fark etmedim. Bizi tıraş etmeden biz buradan kaçalım. Hakim aşklarının izlendiği yerlerden birisi, onlar çok önemli. Adım başı evsiz var, evsiz bak. Mesela ben burayı şöyle düşünmüştüm, kolay diye düşünüyordum ama 7/24 burada çalışmakla mükellefsin. Acaba işte dil öğrenebilecek miyim? Stresin en büyüğünü, en babasını yemin ederim buralarda yaşıyoruz. Yalnızlıkla nasıl başa geçeceğim? Burası soğuk değil, burası buz. Ayrımcılık yapıyorlar. Niye korumaya basıyorsun oğlum? Büyük evler, güzel arabalar. Kanada'da oturum alabilecek miyim? Alkollü insanlar falan var. Evler burada çok pahalı. Ukrayna benim ilk yurt dışı ülkem ve acaba dilimi daha iyi geliştirebilecek miyim? Alım gücünün daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Acaba iş bulabilecek miyim? Acaba bulduğum işte kalabilecek miyim? Şimdi 4.000-5.000 dolar falan para kazanacaksın. Maaşlar yüksek ama giderler de çok. Sen bir yabancı olduğun için. Çek daha. Gençler, herkese selamlar. Bugün tam Edmonton downtown'dayız. Edmonton merkezindeyiz. Tam merkezde. Bugün burada etkinlikler var, maçlar falan var, işte bir şeyler var burada. Akşamda Türkiye maçı var bu sırada. Ben de buraya bisiklet sürmeye geldim. Birkaç tane video çektim. Şu anda başka bir videodayız. Bisiklet sürerken etrafı gösteriyorum. Sizlerle sohbet ediyoruz vesaire. Dediğim gibi şu anda tam Edmonton merkezindeyiz. Etrafı falan göstereceğim. Geçen bir arkadaşlarla uzun uzun konuşmuştuk burada. Benim hayal ettiğim Kanada ve gerçek Kanada arasındaki farklar nedir? Yani hayalimdeki Kanada ile şu anki Kanada'nın arasında ne kadar fark var? Yok, ya da şöyle bir şey diyeyim. Yani hayalimdeki Kanada ile şu an gördüğüm Kanada arasında ne kadar fark var? Ne kadar doğru, ne kadar gerçek? Bunları göreceğiz. Şu anda gördüğün gibi etrafta işte insanlar gezmeye gelmiş falan. Herkes böyle cowboy gibi giyiniyor falan. Böyle güzel şeyler. Gördüğün gibi daha demin bir çocuk polis arabasına binmeye çalıştı manyak. İşte kafası güzel. Ne yaptığını bilmiyor. Şimdi buradaki bu tarz böyle insanların içerisinde sen nasıl gezebilirsin ki? Bak burada mesela şu anda çok fazla insan var. En büyük sorunlardan birisi bu abi. Evsizler ve işte uyuşturucu içenler. Uyuşturucu içenler, evsizler. Mesela gördüğün gibi burada bugün etkinlik olduğu için polisler falan da burada halkın huzurunu bir şekilde karşılamaya çalışıyorlar. Sorry buddy. Hayalimdeki Kanada ya da bize gösterilen şuydu arkadaşlar. Benim sandığım, biz böyle buraya gelince çok fazla para kazanacağız işte. Paralar böyle ağaçlardan falan böyle düşecek. Biz oradan toplayacağız falan. Neyse, şaka bir yana. Öyle bir şey değil tabii ki de ama biraz daha böyle daha güvenli, daha böyle sosyal, insanların daha iyi olabildiği bir Kanada ben hayal etmiştim. Maalesef ki öyle değil. Mesela ben burayı şöyle düşünmüştüm. Avrupa gibi düşünmüştüm yani. Buradaki aslında insanların çok fazla yabancı değil de, yani yabancıdan kastım buraya işte sonradan gelmiş yabancılar değil de buranın yerli insanlar olduğunu sanıyordum. Öyle düşünmüştüm ancak öyle değilmiş. Onu buraya gelince gördüm. Burada ne yapıyor? Burada çok fazla kültür farklılıkları yapıyor. İşte her yerden insanlar oluyor gördüğün gibi. Yani burada Kanadalı var ama işte onun dışında Hindistanlı çok fazla var. Arap çok fazla var. Asyalılar çok fazla. Tabi sorunlu olanlar da var, sorunsuz olanlar da var. Normali olanlar var, normal olmayanlar var. Burası mesela hakim aşklarının izlendiği yerlerden birisi işte. Bira filan yerleri var burada, restoranlar var, publar var filan. Burası da güzel bir yerlerden birisi. Kanada'ya gelmeden önce arkadaşlar açık konuşayım, ben herkesin böyle çok rahat yaşadığını falan düşünüyordum. İşte büyük evler, güzel arabalar, her şey böyle kolay falan öyle düşünüyordum ama geldikten sonra şunu gördüm. Evet, maaşlar yüksek olabilir ama giderler de çok yüksek. Mesela biz o evleri görüyoruz. Evlerin hepsi çok güzel ama herkes sonuçta evlerin kredisini ödüyor. Evlerin hiçbiri sana bedava gelmiyor. Havadan düşmüyor. O evlerin kredisini ödediğin zamanda da zaten maaşından sana hiçbir şey kalmıyor.
Biz biraz daha böyle aşağı parka doğru inelim çünkü buralar çok kalabalık. İşte alkollü insanlar falan var. Neyse. Ama geldikten sonra şunu gördüm yani. Hani maaşlar yüksek ama giderler de çok yüksek. Arabayı alabiliyorsun ama arabanın sigortası çok yüksek. Arabanın kredisi, sigortası, evin işte kredisi falan deyince zaten maaşın bir şey yetmiyor. Yani bunların hepsi benim hayalimde çok farklıydı. Biraz daha ben basit olduğunu düşünmüştüm ama maalesef benim düşündüğüm şekilde basit değilmiş. Üstümüze geliyor. Neyse sigortası var işte telefonu var. Bir de evlerin vergisi var mesela. Güzel ev alırsan ve güzel lokasyonlu olursa o evin yıllık vergisi çok yüksek buralarda. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 dolar falan. Bunu sen eğer seneye ödersen işte aylık neredeyse 400-500 dolar sen sadece sahip olduğun evinin kredisi için ödüyorsun. Pardon, evinin vergisi için ödüyorsun. Yani bu da az bir rakam değil. Zaten arkadaşlar sen burada normal bir vatandaşsan 3.000, 4.000, 5.000 dolar falan para kazanacaksın. Sen çok iyi para kazanıyorsan, 10.000 falan kazanıyorsan evet bir şekilde geçinirsin ama 3.000-5.000 kazanıyorsan o paralarla geçinemeyeceksin yani. Bunların ben böyle olduğunu maalesef bilmiyordum. Böyle olduğunu da tahmin edememiştim. İkinci hayal ise arkadaşlar iş bulmak kolay diye düşünüyordum ama iş bulmak kolay değil. Burada çok fazla bir işsizlik var, çok fazla insan var ve genelde işte Ontario'dan, BC'den falan da işte insanlar Edmonton'a geliyor. İşte Edmonton biraz daha böyle ucuz falan olduğu için. Bak burada kadın mesela iğneyi ayağına vuruyor, bak gördün mü? Bak şuradan bakalım. Eğer gözüküyorsa iğneyi ayağına vuruyor bak. Bak burası buranın merkezi. Al sana güvenlik. İğneye bacağına vurdu. Uyuşturucu yani. Neyse. İş bulmak kolay sanıyorduk ama iş bulmak kolay değil. İş bulmak çok zor. İngilizcen önemli, tecrüben önemli, her şeyin önemli abi. Okul çok önemli mesela. Eğer sertifika falan aldıysan onlar çok önemli. Adım başı evsiz var ve hepsi bakıyor. Yabancı dilde konuştuğum için de hepsi bakıyor. Daha demin gördüğünüz gibi orada da bir onlu bir grup vardı. Genelde şöyledir buradaki olay. Birisi oradan bir işte içeceği malzeme bulur. 10 kişi orada böyle hepsi elden ele dönerler. Sonra da kafalar güzel. Her yerde zombi takılıyorlar akşama kadar. Polisler, güvenlikler geziyor ama hiç kimse yapmıyor. Diğer konuda şu arkadaşlar. Ben Ukrayna'dan örnek vereceğim. Ukrayna benim ilk yurt dışı ülkem ve 10 küsür sene yaşadığım ülkemdi. Ben orada çok fazla ayrımcılık görmedim. Ne kadar dillerini az da bilsek, aksanımız kötü de olsa. Tamam şöyle böyle biraz ayrımcılık görüyorduk işte ama bize kötü gözlerle bakmıyorlardı. Ama sana burada ayrımcılık yapıyorlar ve her yerde yani senin Kanada'da bulunduğun her yerde sana arkadaşım ayrımcılığı yapacaklar. Ne kadar yapmıyoruz da deseler, etmiyoruz da deseler, biz işte hepimiz aynıyız falan da deseler ayrımcılığı edecekler. Yapıyorlardı çünkü. Yapmıyorlar değil. Neyse biz buradan devam edelim. Ayrımcılığın en babası şuradan geliyor. Açık söylemek gerekirse. Sen bir yabancı olduğun için. Ama bir Avrupalı yabancı olsaydın ya da bir Hristiyan yabancı olsaydın bunun etkisi biraz daha düşük olacaktı. Ama yabancı olduğun için işte, Türk olduğun için, Arap olduğun için falan. Çık daha. Geç. Burada arkadaşlar Müslümanları sevmiyorlar diyebilirim. Belki de %50'dir ama genelinde sevmiyorlar. Bu bir gerçek. Genelde bunlar işte şey derler. İşte hepimiz aynıyız, işte hepimiz insanız. Hepimiz birbirimizi severiz falan filan. Ya bunların hepsi yalan. Bunlara maalesef buralara geldiğiniz zaman maruz kalacaksınız. Çünkü genelde işte bunlar şey derler. İşte biz
herkesi seviyoruz, Müslüman Müslüman değil, Türk Türk değil işte bilmem ne falan, ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Genelde yabancıları, Avrupalıları falan daha çok severler ya da böyle işte Güney Amerikalıları falan, onları daha çok severler. Ama genelde İslam'ı çok fazla sevmiyorlar. İşte burada mesela şey derler, LGBT üyelerini işte seviyoruz, onlara karşılarız falan diyorlar genelde, ama öyle bir şey yok. Gerçek hayata baktığın zaman maalesef sevmezler. Yani arkadaşlar, bunların çok samimiyetine inanmayın. Bunlar ayrımcılık yapmaz falan diye düşünüyorum, ama hepsi de ayrımcılık yapıyor zaten. Mesela burada arkadaşlar Hindistanlılar çok var. Buradakiler mesela Hindistanlılara karşı da çok büyük ayrımcılık yapıyorlar. Ne kadar işte onların yüzlerinde söylemeseler, ama acayip bir ayrımcılık var onlara karşı. Niye kornaya basıyorsun oğlum? Ben mesela gelmeden önce evlerin bu kadar pahalı olduğunu düşünmüyordum, ama evler çok pahalıymış. Yani hem kira olarak hem de satın almak isterseniz evler burada çok pahalı. Edmonton'da mesela müstakil güzel evler 500-600 bin dolardan başlıyor, Kanada doları. Ama tabii Toronto, işte British Columbia falan diye düşünürseniz bunlar biraz daha yüksek. 1 milyon orada belki de tek katta bir ev bulabilirsiniz. Belki o da böyle eski falan olabilir. Ama böyle yeni güzel bir şey isterseniz, işte böyle göl kenarı falan böyle güzel bir konumda, o zaman 2 milyon falan olabilir. Bunlar da çok yüksek. Ya da şöyle diyeyim, alım gücünün daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Belki de alabiliriz diye düşünüyordum, ama arkadaşlar normal maaşlarla bu evlerin hiçbirini alamazsınız. Yani postacı söyler. Eğer benim gibi siz de buraya sonradan geleceksiniz, bu evlerin hiçbirine sahip olamazsınız. Neden? Çünkü 3-5 bin dolar maaşlarla bu evler alınmaz. Ancak böyle daire falan alabilirsiniz. Ama onun dışında sen işte kendi işini yaparsan aylık böyle 10 bin dolar falan gelirin olur. O zaman ödeyebilirsin, alabilirsin müstakil evlerden. Çünkü neden? Müstakil evlerin kirası, kredisi çok yüksek. Aylık neredeyse 2000-2500 dolar bir giderin olacak, işte vergisiydi, sigortasıydı, faturasıydı falan derken. Senin zaten maaşın 3500 ise sana hiçbir şey kalmayacak. Ondan dolayı en aşağı bir 10 bin dolar falan kazanman gerekiyor. Ev konusu da bu şekildeydi. Bir de şöyle, ben Kanada'ya gelmeden önce Kanada videolarında böyle buraları falan hep böyle çok güzel falan sanıyordum. İşte çok güzel falan bekliyordum. Göller, müller, böyle işte dağlar, bayırlar falan diye. Abi senin oralara zaten gitme zamanın olmuyor. Bak yemin ederim olmuyor. Eğer sen burada o kadar çok fazla çalışıyorsan, hafta sonları falan öyle bir senin zamanın yok ki. Sen genelde çalışıyorsun. İyi yaşamak için zaten sen... Bakayım şuradan bir gidiş var mı? Yokmuş. Böyle bir yere geldik. Zaten yorulmuştum. Hatırlıyor musun? Önceki videolarda şuradaki işte köprü falan, oralarda falan dolaşmıştık. Şimdi tekrardan oraya ineceğim. Orada bir yemek yeriz. Yanıma yemeği almıştım. Orada bir yemek yeriz. Oraları falan göstereyim sizlere. Bak adam orada saç tıraşı oluyormuş lan. Ben onu hiç fark etmedim. Biz burada konuşuyoruz, adam orada saç tıraşı oluyor. Neyse. Bizi tıraş etmeden biz buradan kaçalım. Şurada gördüğünüz küçük çocuklar da oturuyor orada. Oyun mu oynuyor, ne yapıyor, ama uyuşturucu içtikleri kesin, çünkü kokusu buraya çok fazla geliyor. Aşırı bir ot kokusu var yani şu anda burada. Bu ot kokusunu siz Kanada'da her yerde alacaksınız. Evde de otursanız, mahallede, işe giderken, sokakta, bahçede, ama çok fena kokuyor. Yani aşırı kokuyor. Neyse, konuşuydu abi. Ben sürekli geziyorsun falan sanıyordum ya. Olay buydu yani. İşte güzel videolar, güzel dağlar, bayırlar, bahçeler falan, ama öyle değil abi. Sen gezmeye zaten vakit bulamıyorsun ki. Senin burada en aşağı 2 işte çalışman lazım. Böyle bir park varmış. Hadi gelin girelim. Bir tanesi orada kafayı bulmuş oturuyor. Burada kızlar dolanıyor, işte zenciler. Siyahiler. Hey. Siyahiler burada oturuyor. Çünkü sen burada iyi şekilde, iyi şartlarda geçinmek için 2 tane işe ihtiyacın var. 2 işte de çalıştığın zaman maalesef o tarz yerlere gidemiyorsun, vaktin olmuyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, ben Alberta'nın her yerini gezdim. Yukarıdan aşağı her yerini, işte en kuzeyinden en güneyine kadar her yerini gezdim. Ve şunu fark ettim, Kanada'da her yer, belki Amerika'da da öyle, her yer birbirine benziyor. Her yerde kutu kutu evler, kutu kutu dükkanlar, kutu kutu mağazalar, parklar filan. Her yer birbirinin aynısı. Her yer ama. İşte bazı yerlerde de dağlar, bayırlar, göller filan çok güzel.
En büyük konulardan birisi şu gençler. Stres. Stres babacığım, stres. Stres babacığım, stres. Yani ben bu arada stres çok fazla yaşandığını falan zannetmiyordum ya. Stres yoktur sanıyordum ama stresin en büyüğünü, en babasını yemin ederim buralarda yaşıyoruz. Yurt dışında yaşıyorsun. Ya ben Ukrayna'da yaşantımda bu kadar streslenmemiştim ama burada abi sen yemin ederim bir ay çalışmazsan, kenarda paran yoksa zaten bittin. Sen direkt evsiz. Bak bir ay ya, sadece bir ay veriyorum sana. Sen bir ay çalışmadın, sen bittin ya. Ya burası öyle bir yer ki abi. Senin sürekli cebinde en aşağı bir 50.000 dolar olması lazım ki rahat rahat akşam böyle gözünü yastığa koyabilirsin. Onun dışında sen 7/24 burada çalışmakla mükellefsin. Öbür türlü geçinemiyorsun çünkü. En büyük stres bu. Acaba işte dil öğrenebilecek miyim? Acaba iş bulabilecek miyim? Acaba bulduğum işte kalabilecek miyim? Acaba dilimi daha iyi geliştirebilecek miyim? Acaba Kanada'ya geldim ama Kanada'da oturum alabilecek miyim? Oturumu aldım ama işte vatandaşlığı alabilecek miyim? Sınavı geçebilecek miyim? Dil sınavına geçebilecek miyim? Yalnızlıkla nasıl başa geçeceğim? İşte bayramda, seyranda ne yapacağım? Onu ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Abi çok büyük problem bunlar. Çok büyük. Ben buraya mesela Edmonton'a gelmeden önce tanıdıklarım bana buranın soğuk olduğunu söylemişlerdi. Ben de soğuğa alışkın biri olarak okey dedim, hani yani bir problem olmaz. Soğuğa zaten alışkınız Ukrayna'dan filan. Abi buraya bir geldik. Burası soğuk değil, burası buz. Buz kesiyor. Bugün burası kışları -30, -40 oluyor böyle, bazen bir hafta 2 hafta -30 oluyor, düşünebiliyor musun? Dışarıda adam göremez. Bak şu an bile zaten size videolarda dışarı gösteriyorum ne kadar insan olduğunu. Yazın bu kadar insan görüyorsunuz ya, kışın var ya bir kişi bile dışarıda dolaşmıyor. Öyle bir yer. Ben kışın biraz daha iyi olduğunu zannediyordum ama daha kötüymüş. Şurada da şey var. Beyzbol stadyumu var. Orada da daha önceden bulunduk, çalıştık. Hem gönüllü olarak hem normal çalıştım. Orada da bugün maç var. Bugün herkes oraya gidiyor. Zaten ben de arabamı oraya koydum. Ve diğer bir olay abi. Şu merkezi falan ben güzel sanıyordum. Sosyal hayat daha iyi sanıyordum. Sosyal hayat çok güzel sanıyordum ama burada hiçbir şey yok abi, sosyal hayat. Yani gerçekten yok. Burada insanlar genelde şuna alışmış. Markete falan gitmeyi çok severler. Alışveriş etmeyi çok severler. Boş zamanlarında markete giderler. Costco'ya giderler. $1000'lık, $500'lık alışveriş yaparlar, eve dönerler. Ben burada başka sosyal hayat çok fazla görmüyorum. Tabii çok nadir olarak var işte. Kayak yapmaya giden var, işte tırmanmaya giden var, bisiklet sürmeye giden var, spor yapan var vesaire. Dağa giden var, kayak yapmaya giden var ama bunların tabii sayısı daha az. Ve abi ben her şeyi mükemmel sanıyordum yani hayal olarak. Hayalimde öyle vardı. İnternette bazen işte Kanada kusursuz gibi anlatılıyor. Ama hiçbir ülke mükemmel değil yani. Bu da bir gerçek var. Yani ben buraya geldikten sonra onu öğrendim. Kanada'nın da sorunları var. Çok büyük sorunları var. Ekonomiyle alakalı çok büyük problemleri var. Evsizlikle alakalı sorunları var. Ev kiralarının, ev fiyatlarının çok yüksek olmasıyla alakalı sorunları var. Ve şöyle arkadaşlar, ben Kanada'ya gelmeden önce mutluluğun ülkeye bağlı olduğunu falan düşünüyordum ama yani mutluluk abi ne parayla ölçülüyormuş, ne bağlı olduğun ülkeyle ölçülüyormuş. Şöyle çok güzel bir yerde kapanış yapalım arkadaşlar. Yani sadede gelecek olursak, ben gençler Kanada'ya gelmeden önce mutluluğun bulunduğun ülkede, yaşadığın ülkede falan olduğunu falan düşünüyordum ama şimdi biraz şunu düşünüyorum. Bence mutluluk kişinin kesin olarak kendisinde. Kanada size biraz fırsat verebilir. İşte yaşam koşulları biraz daha iyi olabilir. Alım gücü biraz daha iyi olabilir. Evet ama mutluluk bana göre kesin kişinin kendisinde. Yani hayatınızı sizin yerinize kuramaz. Burada size birkaç fırsat veriyorlar ama sizin de biraz yoğun bir tempoya girmeniz gerekebiliyor. Ben de buraya işte Kanada'nın bana vermiş olduğu bir fırsat sayesinde geldim. Şu an için o fırsatı kullanıyorum. O fırsat için de kesinlikle tabii ki teşekkür ederim şu anda bulunduğum için, burada olduğum için. Ya sonuç olarak arkadaşlar Kanada ne cennet ne de cehennem. Türkiye'den tabii ki de daha iyi. Yaşanabilir olarak daha iyi. Tabii ki. Alım gücü, sosyallik, insanlar, bunların hepsi açısından tabii ki Kanada daha iyi. Güzel tarafları var, kötü tarafları var, zor tarafları var ama bence önemli olan bir ülkeye gelmeden önce hayalleri değil, gerçeklere hazırlanmak. Çünkü gerçek beklentiler hayal kırıklıklarını biraz azaltıyor gençler. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Göçmenliği biraz Kanada'da sattık. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türkiye'ye selamlar.